Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için acemi tığ işi bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bebek patiği 6-12 aylık bebekler için uygundur. Dilediğiniz renk kombinini uyarlayarak bebek patiğini ortaya çıkartabilirsiniz. Ve modelin anlatımını yaparken 2,20 milimetre ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir ve halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan, 2 adet zincir, halkanın içerisine 4 trabzan, iki zincir, halkanın içerisine 4 trabzan, tekrar 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım. Toplam yan yana 4 tane trabzan grubu oluşturmuş olduk. Bir zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan, 3 adet zincir, boşluğun içerisine ikili trabzan, yan yana 2 trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan, fakat zincirle birlikte 4. trabzanı yaparken renk değişikliği yaparak bir sonraki renge geçiş yapacağız. Beyaz ipi alttan yürütmeye devam ederek yan yana 2 trabzan, boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki 4 trabzanın 2 tanesine kahverengi ile ikili trabzan yapacağız ve ikinci trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapacağız. Bu kez kahverengiyi alttan yürütüyorum. Alttaki 2 trabzanın tepesine yan yana 2 trabzan, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki 4 trabzanın yine 2 tanesini beyaz renk, diğer ikisinde ise kahverengiye geçiş yapacağız. Alttaki ikinci trabzanı yaparken renk değişikliği yapmayı unutmayalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Her köşe bir renk olacak şekilde ilerleyeceğiz.
Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Alttaki 2 trabzanın tepesine yan yana 2 trabzan. İkinciyi yaparken beyaz renge geçiş yapacağız. Ve renk geçişlerini yaparken ipi daima arkadan alacağız. Tekrar 2 trabzan. Ve birinci köşeyi tamamlamak için boşluğun içerisine 2 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Ve ikinci sıra çok önemli arkadaşlar. Özellikle renk geçişlerinin olduğu yerlere dikkat edelim. Dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ve bu sırada tamamen beyaz renk ile öreceğiz ve kahverengiyi alttan yürüteceğiz. Burada altta görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine ikili trabzan, köşelere 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Üç zincir, ilk boşluğa ikili trabzan. Şimdi yan yana trabzanları yapalım. Sıra sonuna kadar ikili trabzanları yaptım ve en sonki boşluğa 2 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Ve her iki sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Bir sıra tamamen beyaz renk kullanırken diğer sırada ise köşelerin yarısı kahverengi, yarısı beyaz. Yarısı kahverengi, yarısı beyaz şeklinde yukarıya doğru deseni yükselteceğiz. Ve tam orta noktaya geldiğimiz zaman kahverengiden sonra beyaz renge geçiş yapacağız. 3 adet zincir, boşluğun içerisine ikili trabzan. Şimdi buradaki orta noktaya gelene kadar yan yana ikili trabzanları yapalım. Ve kahverengi ipi de alttan yürütmeyi unutmayalım. Ve bakın şu anda tam orta noktadayım ve 6. ikili trabzanı yaparken kahverengiye geçiş yapıyorum. Şimdi köşeye kadar beyaz rengi alttan yürüterek alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım.
Ve tam buradaki orta noktaya gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yine ikili trabzan yapacağız. Beyaz ipi alttan yürütmeye devam ediyorum. Bakın şu anda son trabzanı yaptım. Ve buradaki nokta kendisini gösteriyor zaten. 2, 4, 6, 8. trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım ve kahverengiyi alttan yürütelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Videonun hızını birazcık yükselteceğim. Sizlerle birlikte ben de öreceğim. İsterseniz videonun hızını yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Son boşluğun içerisine 2 trabzan, 1 zincir. İlk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. 3 adet zincir. Boşluğun içerisine ikili trabzan ve şimdi beyaz renk ile kahverengiyi alttan yürüterek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Alttaki tüm trabzanların tepesine ikili trabzan, köşelere ise 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak toplam 9 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 9 sıra yaptım ben ve yaptığımız karenin ölçüsü yaklaşık 14 santimetre. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarasına, iplerin kalınlığına ve inceliğine göre buradaki sıra sayısı değişebilir. Önemli olan vermiş olduğum santim ölçüsüne uygun olarak patiği örebilirsiniz. Ve şu anda patiğin dikme aşamalarına geçelim. İstediğiniz iki köşeyi bu şekilde üçgen birleştirebilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman boğaz kısmı sadece beyaz olacaktır. Karşılıklı iki beyaz köşeyi birleştirdiğinizde ise çizgili alan üst tarafa gelecek ve patiğin alt tarafının görüntüsü de bu şekilde olacaktır. Tercihinize bağlı olarak farklı yönlerde dikebilirsiniz. Ve patiğin dikme işlemini yaparken boğaz kısmı için yaklaşık 8 santimetrelik bir alanı boş bırakacağız. Arka tarafını dikeceğiz. Topuk bölümünde zikzaklar oluşturarak dikmeye devam edeceğiz. Ve buradaki parmak uçları için de 7 santimetrelik bir alanı boş bırakacağız. Burayı tekrar üçgen katlayarak üst tarafı ve alt tarafı dikerek patiği ortaya çıkartmış olacağız.
Patiğin dikme aşamalarını tamamladık. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Patiğin arkası, topuk bölümü ve taban kısmı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.